Karanlığın koynunda bir gece, geceye saklanmış bir aile. Bir yanda Meriç, bir yanda tekerlekli sandalye. Bunlar Şana ailesinin umut yolculuğunu özetleyen kelimeler. 15 Temmuz Şana ailesinin de hayatını kararttı. 6 Ekim 2016 sabahı matematik öğretmeni Muzaffer Şana'nın gözaltına alınmasıyla sıkıntılı günler başladı. Kızları Asuman Hafsa ve Pınar için de aylarca sürecek baba hasreti demekti. Üstelik Pınar engelliydi. Spina bifida yani omurilik açığıyla dünyaya gelmişti. Doktorlar anne karnındaki Pınar için daha doğmadan ucube demişlerdi. Beyni yok dedi. Çok korktuk ama korkumuz çocuğumuzun hasta olmasından değil, onların anlatmalarından korktuk. Böyle ucube bir çocuk anlattılar. Hatta muayeneden çıktıktan sonra biri dedi ki bize, aldırın bu çocuğu dedi, millet size güler dedi. Meral alın da Allah olsun. Neden aldırın? Can yani, ben buna kıyamam dedim. Pınar'ın hayat mücadelesi çok erken başladı. Anne kucağı yerine ameliyathane odasında gözlerini açtı dünyaya. Pınar doğdu. Pınar 2 saat sonra ameliyata girdi. Ameliyattan çıktı. Ben Pınar'ı 2 gün sonra gördüm. Hemen göremedim. 2 gün sonra küvezdeydi. Bir tane doktorumuz yine doğuma girmesini istediğimiz profesör doktor dedi ki ben ameliyatı ben yapacağım falan dedi. Ama ameliyatıma gelmedi. Dayım diyor ki neden gelmedin ameliyata? O çocuk ölmedi mi ya diyor. Niye gelecekti ki diyor. Ölecekti o çocuk diyor. Pınar güçlü bir çocuktu ama babası onun en zayıf noktasıydı. Ona çok düşkündü. Bu yüzden babası Muzaffer Şana'nın tutuklandığı Pınar'a aylar sonra söylenebildi. Pınar'a biz işte babasının Bursa'da çalışmaya gittiğini söyledik ama Pınar bunu hiçbir zaman kabullenmedi. Yani kabullenmiş görünse de hiçbir zaman kabullenmedi. Hatta bir tane komşumuz vardı, ona diyordu ki ben diyor para biriktireyim, uçak bileti biriktireyim de babamın yanına gideceğim. Gizli yine çok param olduğu zaman babamın yanına gideceğim uçakta diyordu. Yani hatta onu dediği zaman keşke diyordu o parayı hani gidebilsen de ben versem de göndersem. Babasının yokluğu Pınar'ı derinden yaraladı. Okumaya geçemedi. Kızım neden yapamıyorsun? Dedi ki bana herkes okuyordu, cezaevine girdi dedi. Ben de mi gireyim dedi. Ve çocuk kendini kapattı orada. Kapattı ve hiçbir şekilde okumayı istemedi yani. Biz bayağı bir o konuda da sıkıntılar yaşadığımız için psikiyatriye başvurduk. Psikiyatri bize artık babasıyla da görüşmesi gerektiğini söyleyince nasıl anlatacağım dedim. Hani nasıl söyleyeceğim ben buna? Anlayacağı dilden, yalansız, hiçbir şey katmadan, saf, yalın halde anlatacaksın dedi. İşte dedim, yine o aralarda yine bir operasyon olmuştu herhalde. Böyle televizyonda izliyorduk. Pınar da gördü. Dedim ki Pınar, baban da dedim, bunun arkadaşlar gibi dedim, cezaevine girdi. İnanamadı. Nasıl dedi. Ama benim babam dedi suçsuz ki dedi. Evet dedim, suçsuz senin baban. Ama aldılar dedim. Şu anda dedim suçsuzluğunu ispat edemiyoruz dedim. İspat edemediğimizden dolayı belli bir süre dedim baban orada kalması gerekiyor. Göndermiyorlar. Tamam dedi ama cezaevini çok merak etti. Ben onu telefonda resimlerle cezaevinin nasıl bir yer olduğunu gösterdim. Aylarca babasına hasret kalan Pınar artık babasını görebilecekti. Ama aması vardı. Mutlu olması gereken Pınar için bu görüşler büyük bir ızdıraba dönüştü. Çünkü her görüşte cezaevine girerken çıplak aramaya maruz kaldı. Çocuğa diyorsun ki işte kimse sana elleyemez diyorsun. Mahremiyeti anlatıyorsun çocuğuna. Cezaevine gidiyorsun ki mahremiyetin eseri yok.
Her yerini açıyorlar çocuğun. Yani Pınar bir de bezlendiğinden dolayı bezine hani küçük çocuk olsa hani 1-2 yaşında olsa herkes çocuk onları belki anlamayabilir. 7 yaşında bir çocuk her şeyi biliyor. Ya hep kendimi böyle saklayarak, utanarak yani yapmasak olmaz mı? Hani bunlar mecburi mi diye hep böyle sorguladım. Dedim kızım bak böyle açacaklar, bakacaklar. Babanın yanına girebilmemiz. Dedi biz ne yapıyoruz dedi bu kadar arıyorlar bizi dedi. Yani anneciğim yapacak bir şey yok dedim. Yani kurallar bunu gerektiriyor. Biz kurallara uymamız gerekiyor. Tamam mı dedi. İzin verdi. Babasını görmek için insanlık dışı uygulamaları küçücük sinesine çeken Pınar, ilk buluşma anında gözyaşlarına boğuldu. Kapalı görüşte böyle cama elini koydu. Babası da öyle koydu. İkisinin de böyle boncuk gibi başladı ağlamaya. Ağlıyor bu ya dedi Pınar. Pencereyi açmaya çalışıyordu. Kapalı görüşe gelmişlerdi ilk. Pencere nereden? Annesi dedi ki kızım açılmaz o dedi. Açılmıyor dedi. Telefonla konuş dedi. O da alıştı tabii. Zamanla gardiyanlara diyormuş ki saçımı bozmayın babam için yaptım. Öyle bir şey. Pınar'ın babasıyla ilk açık görüş anını ablası Asuman, kara kalem çizimleriyle tarihe kaydetti. O görüşten sonra eve geldik. İlk görüşten sonra eve geldik. Çok yorulduydu, uzandı. Uyuyakaldı. Koltukta bir bağırarak bir uyandı. Anne dedi. Efendim kızım ne oldu dedim. Anne biliyor musun dedi. Benim babamı dedi cezaevine koymuşlar dedi. Bir kızım dedim onun yanından geldik ya dedi. Ama benim babam suçsuz ki anne dedi. Suçsuz kızım dedi. O travmasını hiç unutamadı. O yani bizi bir şey yaşamadı hani aman şey yapmadı diye düşündük ama Mersem çok büyük sıkıntılar yaşamış içinde ve Pınar her gün mütemadiyen her gün ağlama seansımız vardı. Her gün baba diye ağlardık. Bir yıl Bafra T tipi kapalı cezaevinde kalan Muzaffer Şan'a 6 yıl 3 ay ceza alarak tahliye oldu. Kapı komşusunun ifadesiyle tutuklanan Muzaffer Şan'a artık geçici de olsa özgürdü ama Pınar'ın sağlık masraflarını karşılamak için çalışması gerekiyordu. İş için başvurduğu her kapı teröristsin denilerek yüzüne kapandı. Çok bunalmıştı. Çaresiz bir anında Pınar babasına yurt dışına çıkmayı teklif etti. Karantinadayken Risale'yi izlemiştik evde. Ailecek. Orada sahabe efendilerimizin hicret etmesi falan var orada. İşte kum tepesinin arkasına saklanmaları falan. Bir gün Pınar'la eve geliyoruz arabada. Dedi ki baba dedi biz de dedi o izlediğimiz filmdeki gibi dedi yurt dışına çıksak dedi başka ülkelere gitsek dedi. Allah kızar mı bize dedi yani. Dedim yok kızım niye kızsın tam tersine sevinir dedim yani. Şana ailesi hayatının en ağır yükünü taşıyacaktı Meriç'ten sınır ötesine geçerken. Gecenin kör karanlığında düştüler yola bir tekerlekli sandalye ve bir çanta medikal malzemeyle. Kimine mezar, kimine de umut olan Meriç üzerinden Yunanistan'a adım atacaklardı. Yola çıktık. Pınar tatile gidiyoruz diye biliyor. Sonra dedik baba nereye gidiyoruz dedi yani böyle tatile mi gidilir gibisinden.
Dedim kızım hani demiştin ya baba biz de çıksak mı falan diye. Bak dedim şimdi oraya gidiyoruz işte dedim. Ben çok korktum. Çünkü yüzme bilmiyorum. Kızım da yüzme bilmiyor. Babasıyla büyük kızım biliyor ama biz Pınar'la ikimiz bilmiyoruz. Eğer bir şey olursa, düşersek hani her zaman olasılıkları Pınar'a sarıldık. Yani babası da ben de Pınar'a ve büyük kızımıza sarılarak. Bir yandan Pınar hiç susmuyor. Sürekli soruyor. Neden böyle, neden böyle, neden böyle? Kızım geçecek, halledeceğiz işte şöyle olacak, böyle olacak diyorum ama bir yandan da ki kendi korkuma tarifi yok yani. Çünkü bir Allah'ın vermiş olduğu bir emanetler var. Ne yaparım, ne ederim, yani bir şey olursa ne yaparım diye böyle büyük bir endişe. Onu yaşayan herkes bilir yani. Abla Asuman Meriç'ten geçtikleri o anları da tarihin kara sayfalarına kara kalem çizimleriyle not düştü. Yunanistan tarafına geçer geçmez babası Pınar'ı bir süre sırtında taşıdı. Birimiz tekerlekli sandalyeyi omuzladı. Ben Pınar'ı omuzladım. Ondan sonra birimiz çantayı aldı. Allah'ın bize orada vermiş olduğu gerçekten büyük bir yardımı vardı. Biz onu iliklerimize kadar hissettik yani. Bunların yüzü hürmetine diyebilirim yani. Rabbim çok kolaylık sağladı bize. Acılarını, anılarını, sevdiklerini Meriç'in öte kıyısına bırakan Şana ailesi artık yeni bir umudun peşinde yürüyor. Ne yapacağız? İlk önce Pınar için güzel bir eğitim. Ondan sonra güzel bir gelecek inşallah. Hayalleri var. Kendi odasını kurmaya yönelik hayaller kuruyor. İnşallah Rabbim onları gerçekleştirmeyi nasip eder. Onlar Türkiye çocuğuydu. Şimdi dünya çocukları oldular.